Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlayalım isterseniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasından itibaren izlediği yol yani rota aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da ilk önce Samsun'a çıktı. Yani B şıkkı elendi bakın. Samsun'dan sonra Amasya'ya gitti. Amasya'dan sonra Erzurum, Erzurum'dan sonra Sivas ve en son Ankara'ya geldi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani doğru cevap, doğru sıralama burada C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen unsurlardan kaç tanesi doğal unsurlardandır? Birincisi köprü. Köprü insanların yaptığı bir unsurdur. Yani biz buna beşeri unsurlar diyoruz. 2. Akarsu. İşte bu doğal unsur. Bir tane bulduk. 3. Çeşme. Bunu da insanlar yapmıştır. Dağ. Evet, bu da doğal unsur. Park. Parkı da insanlar yapmıştır. O zaman buradakilerden 2 tane doğal unsur var. O zaman cevabımız A şıkkı olmalı. Geldik 3. soruya. 3. sorumuz biraz uzun, biraz karmaşık bir soru, biraz da zor bir soru. Dikkatli yapmalıyız. Hemen 3. soruyu okuyalım. Bulutlu bir havada çölde kaybolan Ahmet batı yönünde ilerleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapabilir diyor. A şıkkı kutup yıldızına yüzünü döner. İki elini yanlara açtığında sağ elinin gösterdiği yöne doğru gider. Şimdi bulutlu hava olduğu için kutup yıldızını göremez. A şıkkını işaretlemeyelim. B'ye bakalım. Ağaçların yosunlu tarafına yüzünü döner. Şimdi buraya kadar okuyunca zaten bu şıkkı da işaretlemeyeceğimizi anlamış olmalısınız. Çünkü ne diyordu? Çölde kayboldu diyor. Çölde bakın ağaç yok zaten. O yüzden bunu uygulayamaz yani. C'ye bakalım. Güneşin doğduğu yönü bularak o yönde gider. Yine bulutlu bir havada olduğu için güneşin doğduğu yönü görememiş olabilir ve zaten güneşin doğduğu yönde giderse doğuya gitmiş olur. Zaten burası da yanlış yani. D şıkkı kaldı. Bakalım doğru mu? Karınca yuvalarının ağzının gösterdiği yöne yüzünü döner. İki elini yanlara açtığında sağ elinin gösterdiği yöne doğru gider. Bu cümle doğru. Nasıl doğru? Şöyle. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Neden? Çünkü kuzeyden rüzgarlar genelde sert estiği için karıncaların kuzey tarafına toprak yığarlar. Yuvaların ağız kısmı genellikle güneyi gösterir. Şimdi burada Ahmet güneye doğru dönüyor. Tabii güneye doğru döndüğünde kollarını açtığında sağ kolu batıyı gösteriyor. Sol kolu doğuyu gösteriyor. O da sağ elinin gösterdiği yöne doğru gidecek. Çünkü batıya doğru gitmek istiyordu. O yüzden D şıkkı doğru işaretledik ve ne yapıyoruz? 4. soruya bakıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda halkımız kadınıyla erkeğiyle fedakarca mücadele etti. Kastamonu'da ... Maraş'ta ... bunlardandı. Yukarıdaki paragrafta 1 ve 2 numaralı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kastamonu'da Şerife Bacı olacak. Maraş'ta da Sütçü İmam. Yani doğru cevap B şıkkı olacak. İşaretliyorum. 5. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yönü gösterir? Pusulanın kırmızı ucu kuzeyi gösterir. Kutup yıldızı da kuzeydedir. Ağaçların yosun tutan tarafları da kuzeyi gösterir. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Az önce başka bir soruda açıklamıştık. Cevap burada D şıkkı olacak. 6. sorumuz. Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden birisi değildir diyor. Burada örnek bir krokide görüyorsunuz. Krokideki yönlerin belirtilmesi. Evet, bu gereklidir. Gidilecek adrese yakın yerlerdeki hastane, karakol gibi önemli yerlerin krokide belirtilmesi. Evet, bu da gereklidir. Cetvelle uzunluk ve alanların ölçümlerinin yapılarak krokinin hazırlanması. İşte bu gerekmiyor. Çünkü bu şekilde ölçüp de hazırlandığında harita oluyor zaten. Kroki demek kabataslak çizmek demek. Ölçmeden yani. Sadece işte böyle yerleri belirtmek, yönü bakın burada kuzey gösterilmiş. Bu şekilde belirtmek yani bir adres tarifi aslında. Krokideki binaların ve yolların doğru konumlarına yerleştirilmeli. Evet, hangi bina hangi binanın yanında
nerede? Buna göre mesela işte parkın neresinde örneğin bu konumlara doğru yerleştirilmesi lazım. C şıkkını işaretledik. 7'ye bakalım. Türk ordusu Batı cephesinde 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Savaşlarını kimlere karşı yapmıştır? Yunanlılara mı, Fransızlarla mı, İtalyanlarla mı, İngilizlerle mi? Doğru cevap A şıkkı olacak. Yunanlılarla Batı cephesinde savaştık. A şıkkını işaretledik. 8. soru. Atatürk'e Gazi ünvanı ile Mareşal rütbesinin verildiği savaş hangisidir diyor. Büyük Taarruz, 1. İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve 2. İnönü var. Doğru cevap Sakarya Meydan Muharebesi olacak. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verildi. 9. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir diyor. Rüzgardan faydalanılarak yön bulma, kutup yıldızından faydalanarak yön bulma, ağaçlardaki yosunlardan faydalanarak yön bulma, karınca yuvalarından faydalanarak yön bulma. Doğru cevap A şıkkı olacak. Rüzgardan faydalanarak yön bulma olmaz. Uygun bir yöntem değil. A şıkkını işaretledik. 10. soru. Yukarıdaki haritaya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Antalya'nın doğusunda Adana vardır. Bakın burada bir yön levhası var. Yön levhasında yönler belirtilmediği zaman şunu da söyleyelim. Haritamızın üst kısmı kuzey olur. Zaten ülkemizin kuzeyi de diyoruz ya bu tarafa zaten Karadeniz'in olduğu yere. Kuzey oluyor. Tabi zıt yönde ne oluyor? Güney oluyor. Bu taraf doğu, bu tarafta batı oluyor. Yani örneğin Muş şehrimiz doğuda oluyor. Türkiye'nin doğusunda. Manisa batısında oluyor. Adana güneyde, Sinop kuzeyde. Antalya'nın doğusunda Adana vardır diyor. Şimdi baktığımız zaman Antalya burada, Adana bu tarafta olduğuna göre evet doğu tarafında. Bu doğru. Sinop'un batısında Bartın vardır. Sinop burada, Bartın burada. Evet, Bartın Sinop'a göre batıda kalıyor. Muş Gaziantep'in batısındadır. İşte bu ifade yanlış. Çünkü Gaziantep burada, Muş daha sağ tarafta. Yani daha doğuda. O yüzden bu cümle hatalı. Ordu Muş'un kuzeybatısındadır. Evet, Ordu'ya bakıyorum, Muş'a bakıyorum. Muş'un kuzeyi ve batı. Bakın kuzey ile batının arasında yani. Kuzeybatı diyoruz. Şuradaki ara yönleri hatırlarsanız. Bu da doğru yani. Biz zaten işaretledik C şıkkını. 11'e bakalım. Geceleyin kutup yıldızına bakan yiğitin sol kolu hangi yönü gösterir? Şimdi kendisi kutup yıldızına bakıyor. Kutup yıldızına yüzünü dönmüş. O zaman sol kolu batıyı gösterir. Yani biz ne yapacağız burada? D şıkkını işaretleyeceğiz. Ve geçiyoruz 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi havanın parçalı bulutlu olacağını gösterir diyor. Buradaki yağmurlu, B şıkkındaki karlı, C şıkkındaki çok bulutlu, D şıkkındaki parçalı bulutlu. D şıkkını işaretledik. 13. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenler arasında yer almaz? Bakın deprem sırasında diyor. Altı çizilmiş halde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor yani. Deprem olurken, olduğu esnada. A şıkkındaki öğrenci bakın başına çantasını koymuş ve sıranın yanına çökmüş ve uygun durumda bu şekilde davranması gayet güzel. B şıkkındaki öğrenci de yine okuldaki sırasının yanına kendisini küçültmüş, başını korumaya almış ve bu şekilde korunuyor. Bu da doğru. C şıkkındaki aile ise başına yastık almış hepsi ama merdivenlerden iniyorlar. Deprem olurken merdivenleri kullanmak çok tehlikeli. Çünkü ilk yıkılacak yerlerden birisi merdivenler. O yüzden C şıkkındaki ailenin yaptığı yanlış. D şıkkındaki ne yapıyor? Evinde yatağının kenarında yine kendisini küçültmüş ve başını korumaya almış. Deprem esnasında kendini korumaya çalışıyor. Bu da doğru bir davranış. C şıkkını işaretledik. Geldik 14'e. Yukarıdaki 1. Dünya Savaşı işgal haritasına göre aşağıdakilerden hangisini söylenemez diyor. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ne olmuştu? Düşmanlar, itilaf devletleri yurdumuzu işgal etmişlerdi bu savaştan sonra. Peki nereleri işgal ettiler? Bakın burasını Fransızlar renklerle gösterilmiş. Doğu tarafını Ermeniler. Ermenilerin bayrağı var. Burada İngilizler var. Güneydoğu'nun daha doğu tarafında diyelim. Bu tarafta ise İtalyanlar var. Bu batı tarafını Yunanlılar, işte İstanbul'un olduğu yerde
İşte İngilizler var, Fransızlar var, biraz İtalyanlar var. Bu şekilde yurdumuzun dört bir tarafı işgal edilmiş. Hangisi söylenemez. Yurdumuz dört bir taraftan işgal edilmiş. Zaten görüyoruz. İtalyanlar Antalya, Muğla çevresini işgal etmişlerdir. Doğru. İşgallere karşı Türk halkı direniş göstermemiştir diyor. Bu cümle zaten yanlış. Bunu işaretleyelim. Ermeniler Doğu illerini, Yunanlar Batı illerini işgal etmişlerdir. Evet, az önce söyledik zaten. Gelelim 15. soruya. İtilaf devletlerinin yurdumuzu işgal etmesine neden olan 30 Ekim 1918 tarihli antlaşma hangisidir diyor. Az önce haritada bahsederken söylemiştim zaten. Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Yani cevap A şıkkı olacak. A şıkkını işaretledik. 16. Hangisi milli mücadele yıllarındaki savaşlardan biri değildir diyor. Kütahya-Eskişehir savaşları evet. Kurtuluş Savaşı zamanında oldu. Milli mücadele yıllarında oldu. Sakarya Meydan Muharebesi de aynı şekilde. İkinci İnönü Savaşı da aynı şekilde. Ama Trablusgarp Savaşı çok önceleri olmuştu. 1912 yılında olmuştu. Daha Birinci Dünya Savaşı bile yapılmamıştı. O yüzden buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Son sorumuz. Atatürk'ün ölümüyle Cumhurbaşkanı seçilen ve aynı zamanda Batı Cephesi komutanı olarak milli mücadelede büyük rolü olan kişi hangi seçenekte verilmiştir? Evet, burada bahsedilen kişi İsmet Paşa, yani İsmet İnönü. B şıkkı olacak. B şıkkını işaretleyelim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.